Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Game Papers kanalındasınız. Ben Ergi. Eğer transfer yapıp zarara düşüyorsanız bu video tam size göre. Arkadaşlar öncelikli olarak telefonunuzdan veya tabletimizden nereden kullanıyorsanız Footbin uygulamasını indiriyoruz. Ben telefonu öneriyorum çünkü bilgisayardan bakışı biraz daha zor oluyor. Aralara reklamlar daha çok giriyor. Şimdi burada aslında videoda göstereceğimiz şey de biraz da hani bu transferler nasıl yapılıyor? Hangi taktikleri kullanmalısınız ve oyuncu alırken nereye dikkat etmesiniz? Ben onları biraz bahsedeceğim. Daha önceki aratmalarımdaki bir oyuncudan gideyim. Mesela Rudiger üzerinden bunun bir şeyini yapabiliriz. Herhangi bir oyuncu için olabilir. Hiçbir farkı yok yani oyuncuların. Şimdi buraya girdiğimiz zaman zaten oyuncunun ilk çıkış anından bugüne kadar olan bütün fiyat aralıklarını görebiliyoruz. Yani oyuncu dikkat ederseniz sonlara doğru yani Ekim'in sonlarında gittikçe her zaman bir düşüş trendinde devam ediyor. Yani bunun sebebi tabii daha iyi kartların çıkması. Oyun başında Rudiger çok daha değerli bir karttı. Daha düştü. Yani buradan genel açıdan bir bakabilirsiniz. Burada son 14 günlük olayların içerisine olan saat dilime bakabilirsiniz. Bugüne de bakıp düne de bakabilirsiniz ki biz burada en çok dikkat edeceğimiz nokta bugün ve dün. Nedenini sorarsanız şimdi oyuncunun bugün 26 bin lira yakın bir fiyat aralığı varmış. Şu an için mesela 30 binlerde yani günden tavanında. Düne bakalım. Dün için 32 bin lira gören kart 27.250'lere kadar düşmüş. Bugün için de yine 29'lara çıkmış. Yani bu oyuncunun bandı ve şu anki giden fiyatlarda 29-29.500. Yani aslında biz bir oyuncuyu muhtemelen yarın da 27, 26,5, 28 bantlarında almaya çalışmalıyız. Bunu buradan öncelikli olarak kaç bantlarında almanız gerekiyor? Çünkü zaten bugüne de bakarsak bir ara bir 26.500, 26 görmüş. Yani biz aslında 26.500 ve 27 bantlarını maksimum kovalamaya çalışacağız. Kafamızda en azından Rudiger ile ilgili bir fiyat bandı oluştu. Daha sonrasında buradan gelip oyuncuyu tekrardan arıyoruz. Şimdi burada 2-3 tane farklı nokta var. Hepsini göstereceğim. Öncelikli olarak oyuncuyu ne almak istiyorsanız yani hangi kimya stiliyle oynatmak istiyorsanız o tarz almaya çalışın. İki sebebi var. Bir, oyuncuyu aldınız. Diyelim ki temel aldınız burada. Normal. Hiçbir farkı yok. Bu oyuncuya daha sonrasında bir şey daha basmak zorunda kalacaksınız. Ona bunu bastıktan sonra hem ayrıyetten maliyet ödüyorsunuz bir de oyuncuyu satarken bastığınız şey de gitmiş oluyor. Yani onun yerine sen buradan almak istediğin tarz neyse önce belirleyip daha sonrasında ona uygun bir transfer yapmak en mantıklısı. Zaten Rudiger'de de herkes aklın yolu bir demiş çünkü zaten 82 pace'i var. 84'te savunması var. Yani oyuncu zaten beni gölge yap, beni shadow yap diye bağırıyor. O yüzden gelirsin çoğu kartlarında birçoğu zaten ya shadow yapılmış ya da temel bırakılmış. Ben zaten bu oyuncu bende vardı daha önceden. O zaman da zaten shadow kullanmıştım. Yine shadow kullanacağız. İlk başta chemistry style'ını yaptıktan sonra kimya tarzını belirledikten sonra en yakın bitecek açık arttırmaları bir kere kovalayın. Yani burada bakalım en erken 16 dakikalık var. Bunları saymıyorum. Biri 42 bine koymuş, biri 36 bine koymuş. Biz zaten 26, 27, 27.500 bantlarında arıyoruz. Bunların mesela 17-18 dakikası var. Yakın da denk geliyor. Şu an denk gelmedi. Bunları en azından bir köşeye koyup bekletmek lazım. Bunları bir kovalarız ileride. Bir de şu an bu arada chemistry style her zaman her aratmada gidiyor. Yani buradan tek bir daha gelip her seferinde bir daha yapmamız lazım. Biz bu oyuncuyu 27.250 aratalım. Bulamadık. Mesela 27.500 yok. 27.750 yok. 28 yok. 5 hours later. Bölge olarak çok koymamışlar. Mesela bundan muhtemelen gitmiştir zaten. 28, 29, 29.500. Biz bu oyuncuya dedik 27, 26.500, 28 bantları dedik. Mesela 28 yine çok şey değil. Sorun çıkartacak bir kart yani. 28 de bu sakasta alınabilirmiş. Ama 27.500'ler, 27'ler, 26.500'ler çok kelepir kalıyor. Ya temel olarak oyuncuyu 26.500'lere alın ya da bu oyuncunun şu an gölge kartıyla 28'lere alsanız çünkü 30'lara falan gidebilir. Gölge daha pahalı olduğu için. 30'lar şu an gitmiyor gibi duruyor. Bak gitmiş mesela. Bunlar da aslında. 30'lara kadar bu oyuncu şu an gölgesi gidiyor. İkincide de gitmiyor yani. Kaçlara koyunca gidilmiyor. Onları da bilmek lazım. Mesela 30.750'lere gitmiyor abi. Ama 30.500 gitmiyor. Bu oyuncu 32.150'lere bakalım. 32.150 de şimdilik gitmiyor. Oyuncunun da 30'a kadar şu an direkt gidiyor. Bunlar elimizde cepte duracak şeyler. Şimdi bir de gelelim oyuncuyu normal bir kaçlarda bulabiliriz ona bakalım. Buradan gelip böyle aklınızdaki fiyatları buradan böyle oynatıp buralarda kovalamak her zaman iyidir. Şimdi burada 29'lara normal temel halleri var. Bunlar bile gidiyor yani. Biz şu an bu oyuncu 30K'ya gölge bile alsak çok zarar etmeyiz gibi duruyor.
Ama daha ucuzunu her zaman bulunur. Şimdi aslında mantık biraz da bu şekilde. Burada dikkat ettiğimiz 2-3 husus var. Önce Futbin'i açtık. Futbin'den oyuncunun istediğimiz fiyat aralığına baktık. Daha sonrasında oyuncuyu hangi kimyada oynatacaksak geldik. O kimyayı seçtik ve en yakın açık arttırmalarına baktık. Burada 30.000'de varmış mesela. Bunu alsak bile çok acayip bir zarar etmeyiz ama gerek yok. Biraz önce bunlar çıkmamıştı. Şimdi burada 20.250'ye bunları bizim kovalamamız gerekir mesela. Bunlar güzel. Buradan geldik, bulabileceğimiz, alabileceğimiz açık arttırmaları bir 5-6 dakikalık hepsini bir sıraladık. Buradan gelip bunları tekrar böyle durup arka arkaya aklımızdaki fiyat aralıkları neyse buralarda gezmek lazım. Çünkü diyelim ki bizim aklımızda zaten 27.750 ya da 28.250 almak varsa bu oyuncu şu an çıktığı gibi alacağım mesela. O yüzden fiyat aralığınız neyse hep oralarda gezinin. Burada denk geldi diyelim. Denk geldi çünkü düşünmeyeceksin diye. Çıktığı gibi alacağım. Tabii efendim. Ama diğer türlü fiyat bandının üstünde aratırsan çıktığı an şurada bir tedirginlik olacaksın. Alayım mı almayayım mı? O an zaten gidiyor. Yani geldi tık direkt buradan basıp almak lazım. Bak 22.500, 23 şu an gayet iyi fiyatı. Biz 27-28'lere kadar çıkarız demiştik yani burada. Bunu kovalamak lazım. Bunları bu şekilde 12 dakika yine uzun ama mesela şu üçünü bir kovaladınız. Olmadı. Devamında da kovalamaya devam edin. Bırakmayın. Elinde sonunda ucuz kart çıkacak. Günün eğer yüksek yerlerindeyseniz mesela biz şu an Rudiger için yüksek bir saatteyiz. Gerekiyorsa o saatte oyuncuyu almayın. Daha sonrasında bir saatte almaya çalışın. Veya o saatte de alsanız yani yoğun bir saatte de alıyorsanız yine de o saatteki halini değil de daha uygun halini düşünün. Almaya çalışın. Mantık bu şekilde. Her oyuncu için, her kart için bu şekilde sabırlı davranıp nasıl yaparsanız emin olun ki ucuza oyuncuları kapatabilirsiniz. Bu arada şöyle bir olay daha var. Bunu biliyorsanız yani zaten çoğu FIFA'cı bilir ama bilmeyen için çok küçük bir şey göstereyim. Siz herhangi bir oyuncuyu listeye koyduğunuzda dikkat ederseniz ne diyor burada? Tebrikler diyor işte satışa koydunuz falan. %5 EFC katkı payımı alırım diyor. Yani bu ne demek? Siz 8.000'e bir oyuncu aldınız. Tekrardan 8.000'e sattınız. Siz orada kar veya zarar etmiyor değilsiniz. Siz orada zarar ediyorsunuz. Çünkü 8.000'in %5'ini Y'ye veriyor. Batıyoruz galiba Serdar. O yüzden her oyuncuyu alırken satış fiyatına bir %5'in EFC'sini alacağını düşünün. Ona göre de satışları yapmaya gayret gösterin. Selam gençler. Biliyorum beni duymayı beklemiyordunuz fakat size göstermek istediğim bir şey var. Bir oyuncuyu mesela Rudiger'i 28.000'e aldığınızda minimum %5 fazla bir tutara koymalısınız. Yani 28.000'e aldığınız bir Rudiger'i 29.400'e koyarsanız sattığınızda herhangi bir kar veya zarar etmezsiniz. Gelin şimdi tekrar Arat'a dönelim. En son Rudiger'ler kaça gitmiş? 29.250'ye gitmiş. Standart gitmiş. Mesela bu hala çok ucuz. Bakalım deneyelim. Mesela ben şu an burada bunlar 21.750 güzel. Yani buralara zaten çıkmazdım. Ama mesela bunun şu an deli gibi normalde takip etmem lazım gibi bu şekilde yapmaya devam edin. Sabırlı olun. Ya sıkıldım oyuncuyu alacağım derseniz böyle 3.000, 5.000, 10.000 derken bir bakmışsınız paranızda bayağı bir düşüş yaşıyorsunuz. O yüzden transferde sabırlı olmak, iyi analiz etmek ve doğru oyuncuları doğru zamanda almak çok önemli. Bu videomuzu ben burada sonlandırıyorum. Kanalımızı takip edin. Bizi destekleyin lütfen. Yepyeni FC videolarında görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.